Yok abi daha iyi. Vazgeçmesin sakın. Yok abi ya sağ ol. Aynen bu şekilde. Dişi reçeteli ilaç satış verileriyle ilgili bir şeyler sormuşsun. Onların notunu düşmüşüm. Ne oldu onlar? Önceyle konuştum abi. Dilekçe yazdık makamlara. Cevap bekliyoruz. Abi çocuk arıyor. Eleman arıyor. Alo. Çatıdayım ben abi. Gördüm seni. Tamam, az sonra geliyorum. Koltukta olacak röportaj. Çok hafif. Böyle önüne doğru yaklaşabilin sandalyeyle birlikte. Çok Ha, iyi. tamam, okey. Kaç yaşındasın? 18 abi. Okul okuyorum. Lise son sınıf. İlk nerede karşılaştın? Nasıl denk geldin? Neler yaşadın? Bir anlatabilecek misin? Bugün böyle sevdiğim bir sanatçı geldi Kıbrıs'a. Bir mekan vardı. Oraya çıkacak dediler. Hap olaylar döndü gene bu olayları. Arkadaşlarım kullanıyordu. İşte söyledim ben de kullanmak istiyorum. Ben de denemek istiyorum. Eğlenmek istiyorum. Ondan sonra geldi konser günü abi. İşte oturduk içtik hapı bilmem ne. Yani biz rahat bir 10 kişiydik. İçeride bizden bir 20 kişi daha vardı arkadaşlarımız. Onlar da kullanıyordu. ...12 yaşında çocuk da var kullanan görürsün. 40 yaşında adam da var kullanan. Yaş sınırlaması yok. Zaten bu öyle bir illet ki... ...attıktan sonra... ...bir dahaki o sayıyı atarsan girmiyor. Yükseltmen lazım işte, gitgide yükseltmen lazım. İlk 4 taneydi. İkinci gün 5 tane. 3-4 derken hop bir bakmışsın 10 tane. Mutluluk verdiği için her zaman yanında olsun istiyorsun, her zaman atarsan istiyorsun ama bir zamandan sonra artık eskisi gibi etki etmemeye başlar. Artık hep ona, hep ona, hep ona, hep ona. Normalde ben biraz sevgi canlısı bir insanım ama bunu içip antrenmana veya sevdiğim insanların yanına gittiğimde asıl ben olamıyordum. Onu içtiğimde böyle kimseyle konuşasım yoktu yani böyle kendi halimde boş boş hayaller kurup sağa sola kilitlenip bahane arayıp sinirlenmek için, kavga etmek için böyle karanlık bir insan yapıyordu beni bilmiyorum. Herkes de aynı mı? Hemen bir parlama isteği, hemen bir sinir. Hemen bir dalaşma, hemen bir küfür. Bu da çevreni etki ediyor. Arkadaş çevren gitgide azalmaya başlıyor. Arkadaşlarım devam ediyor, çevremde var. Yani benim okulum dışında, okul önünde, dersin içinde. Size değer veren insanlar, bütün insanları kaybedebilirsiniz. Ansızın ne olduğunu anlamazsanız, böyle kapatırsınız gözünüzü, bir açarsanız hepsi gitmiş.
çevrenizde kimse kalmamış. Sadece bu işlerle uğraşan insanlar kalmış. Reçeteli ilaç diye bilmiyordum. Kolay bulunuyor diyorlar. Nasıl diyordum? Eczane dediler bana. Sapın ilacını, adını söylediğimde veriyor sana. Rahat bırakıyordan kastımız şöyle olsun abi, pek bilmedikleri için. Yani adamların işi, narkotiğin işi uyuşturucudur. Bir kutu bir jilet, hatta jilet diyorsun. Hani argo ağzıyla söylüyorsun. Kadın da alışmış ona. Şimdi ben atıyorum, yanındaki arkadaşım illaki bundan etkilenip atacak. Onun yanındaki arkadaşı o derken o, bir bakmışsın 15-20 kişilik bir ortam bundan kullanıyor. Nasıl tedarik edecek bu 15-20 kişilik ortam bu kadar şeyi? Zaten eczanelerden başka yerde satılmıyor, medikale giriyor bu. Mesleğimin dürüstlük ve şerefle yapacağıma namusum ve vicdanım üzerine and içerim. Selam arkadaşlar. Size bir video çekip bir şeyler anlatma gereği duydum. Bu kontrole tabi uyuşturucu niteliğindeki ilaçlar için, yani sanki sadece bu ülkedeki uyuşturucu problemi öğrencilere ve yabancı öğrencilere mahsus bir durummuş gibi, hiç öyle bir şey yok. Bir uyuşturucu problemi var bu ülkede ve eczanelere ciddi anlamda yansıyor. Bu bir halk sağlığı problemidir. Halk sağlığı problemidir. Halk sağlığı problemidir. Halk sağlığı problemidir. Neyin değiştiğini anlatayım. Bu ilaçlar daha moda oldu. Bunlar genellikle nörolojik ağrılar için reçete edilen ilaçlardır. Daha fazla içildiğinde tedavi amacından sapmış bir şekilde uyuşturucu etkisi göstermeye başlar artık. Sanırım 4 yıl öncesine kadar falan reçetesizdi. Eczacılar Birliği'nin talebi üzerine bu yasalaştırıldı ve reçeteye tabi ilaç kategorisine geçirildi. Gelen zaten reçetesiz gelmemesi gerektiğini bilir aslında. Bana reçetesiz verecek bir eczacı bulur muyum karşımda ümidiyle gelir. Mesela gün içinde gelir, klasik yalan şeydir. Reçeteniz var mı? Evdedir. Tamam kardeşlerim, al evinden. Evi Lefkoşa'da mı? Ya, tamam, yakından. Al gel, halledelim. Gelmez asla yani. Öyle bir reçete yoktur çünkü. Nasıl veriliyor? Ya eczacı verir. Hiç umurunda değildir. Çünkü dediğim yeşil reçete denetiminin devlet tarafından doğru düzgün yapılmayacağına güvenir ki genellikle de yapılmaz. Ya da dediğim usul olur. Der ki işte tanıdık doktor vardır. Reçete yazdırır. Yani kayıtta bir sıkıntı kağıt üzerinde gözükmesin diye. Bir ilaç takip sistemi olayı vardı. Kayıtlı giren her ilacın hangi depoya gelmiş, hangi depodan hangi eczaneye satılmış, hangi eczacı reçeteyle kime satmış. Bu ilaç takip sistemi o kare kodu her okuttuğunuzda o ilaç kutusunun siciline işlenir. Dolayısıyla takip edilebilir. Bizde öyle bir şey yok. Kurulması için de altyapı çalışmaları var yıllardan beri. Çünkü bu yeşil reçete ilaçların manuel olarak, hani biraz önce dedim ya, yılda bir defa beyanda bulunmamız lazım. Direkt dijital ortamda devlet bunun takibini yapabilecek. Hangi eczane ne kadar almış, ne kadar satmış. Şöyle söyleyeyim, kontrole tabii bir şeyin denetimi olmazsa satan da satar, alan da alır yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. 3 farklı ecza deposunda çalıştım. Süreci gözlemleyebilecek bir konumdaydım çalıştığım zaman. Çok basit bir düzenek aslında. Sen sadece istediğin ilacı Türkiye'deki depodan sipariş veriyorsun. Anlaşıyorsun telefonda ne kadar alıp satacağını. Hiçbir şekilde denetim olmadan kasaların içinde sadece gümrükte kasa açılıp kenardan indikler açılıp içinde ilaç olup olmadığı kontrol ediliyor. Devlete bak ben bu ilaçtan 10 tane, bu ilaçtan 3 tane getiriyorum diye değil. Ben bu kadar miktarlık, atıyorum 100.000 TL'lik bir sipariş verdim. Sadece yani vergi konusunda devlete bir hesap veriyorsunuz. Ülkeye giren bir mal denetlendiği zaman her şey ortada olabilir ancak. Denetlenmeden içeri sokulduğunda istediğiniz sistemi uygulayın. Gene o mal içeride durur. Gene aynı şekilde beyaz faturayla ya da elden dışarıdan satış yapılabilir. Satıcıların satışını göremiyoruz. Kara borsa şeklinde satılan ilaçlardan bahsediyoruz aslında. Yani kadehi geçmiş reçeteli ilaçlar devlet tarafından kenara ayrılıp gene eczacıya satılıp o amaçla o çocuklara satılabiliyor. Çok hızlı bir zaman diliminde direkt ikinci plana düşebiliyor insan sağlığı. Zaten o yüzden bu sektörün içinde değilim. Bir daha da olmam diye düşünüyorum.
İlaç otomasyon takip sistemi kuruluyor. Fakat ilgili yasayı bekliyormuş anladığım kadarıyla yürürlüğe girebilmesi için. Yani önlenebilir mi bilmiyorum tabii ki. Otomasyon sistemiyle bunun önüne geçilebilir mi? Barkod sistemidir o. Dediğim gibi o çalışmaların olduğu dönem bu söylentilerin içerisindeydim. Ben duyduğumda sevinmiştim. Çok güzel bir sistem olacağı için. O dönem çalıştığım depoların yöneticileri, hissedarlarıyla da yeri geldi konuştuğumuz zaman çok yüksek meblağya kurulabilecek bir sistemden bahsediyorlar. Yani ciddi bir masrafı var bu işin. Bu işi erteleyelim, eski sistem devam etsin. Yani biliyorsunuz bizim ülkemizde çok rahat olabiliyor bu tarz anlaşmalar. Yani kendileri de çok sıcak bakmadı aslında bu duruma. Reçeteli ilaçların da etkisinin bu kadar hızlı yayılmasının sebebi de küçük bir yer oluşumuz. Yani bu işi yapan bir eczacı varsa hemen kulaktan kulağa bak X eczacı işte el altından sana bu reçeteli ilacı satabilir. Hop ta hemen bütün organizasyon kuruluyor. Gerekli kendi aralarındaki şifreler bile hemen hızlı şekilde oluşabiliyor. Gidip oradan temin edebiliyorsun istediğin ilacı. Hızlı şekilde, ivedi şekilde önünü kesmemiz gereken kısım reçeteli ilaçlardır. Bahsettiğim konular eczacıların işte para odaklı ya da diğer ufak tefek yaptığı işler. Onlar ayrı, onlar gene kendi işlerinde Eczacılar Birliği'nin kontrolünde toparlanabilecek durumlar. Ama bu reçete ilgili ilacın kökünü kurutabilmek için işin en başına gitmek lazım. Yani devletin aslında elini biraz taşın altına koyması lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle işini düzgün yapan, hakkaniyeti yapan eczacılar da vardır. Hepsine söylemiyorum bu lafı ama eczacılık sektörü midemi bulandıran bir sektör benim. Tam da bu noktada bir şey sormak istiyorum. Sen 30 sene önce böyle bir mücadelede sağlık sistemindeki boşluklardan yararlanan veya işte bir şekilde kötüye kullanan insanlarla karşılaştın. 30 sene sonra ben yine aynı konuyla geldim. Ne hissettiriyor sana bu konu? Kullanılan ilaçların ismi değişti ancak bu konudaki vahamet 30 yılda hiç değişmedi. Bizim ülkemizde mesela bir ilaç var ki antidepresandır, tedavi için üretilmiştir. 8 sene önce eczacı depoları 100 kutu getirildi bu ilaçtan. Diyebilin ki 100 kutu tamamdır. Geldiğimiz noktada belki de 5000 kutu bu ilaçlardan geliyor. Sene ilaç eczacılık dairesi ön izin verip buna getir diyor. Hiç sorgulama yok, bir şey yok. Çünkü denetim yok. Hiç sorgulamam insan. Dünya Sağlık Örgütü'nün şeyi var. Bu ilaçlar konusunda önlem alın diye. Bu ilaçların bu dozdan fazla kullanılamaz diye. Başka ülkede olsa bu eczacıların, bu doktorların kötüye olan diplomalar kesinlikle alınır yani. Hiç tartışmasız. Bunu bile bile yani bugüne kadar gelmiş geçmiş ilaç eczacılık dairesi olsun, Sağlık Bakanlığı olsun hiçbir önlem almadı. Ne oldu? Çocuklarımızı kaybettik. Bu yılın Ocak ayının ilk 10 gününde 5 kişi hayatını kaybetti. Bağımlılık, uyuşturucu kaynağı. Hepsinde alkol, uyuşturucu ve bu ilaçlardan çıktı çocuklar kanına. Ve bunu bile bile göz yumduk. Hiçbir şey yapmadık bugüne kadar. Bu şekilde çocuklarımız hayatını kaybetti. Kurtarabildiklerimiz oldu ama yani hiçbir o çocukların ölmeyi hak etmezdi. Emekli olmadan bir yıl öncesinden otomasyona geçilmesi konusunda bir çalışma yapalım dedik. En azından bu uyuşturucu nitelikli ilaçların kötüye kullanımı konusunda bunu bile önleyebilsek en başta, daha sonra bunu geliştirdiği bir şekilde çalışmaları biz yaparken bütün Eczacılar Birliği olsun, Tabipler Birliği olsun, İlaç Eczacılık Dairesi, Temel Sağlık Dairesi, 3 tane üniversitenin Eczacılık Fakültesi dekanlarını ben çağırdım bu toplantılara ve aylarca bir tartıştık. Nasıl en iyi şekilde yapabiliriz? O şekilde ortaya çıktı. İşte teknik olarak tabii ki bunu hazırlaması gerekiyordu. Başbakanlık bilgi işlemden 2 arkadaşımız vardı. Onlar dedi ki bu şekilde bir sıkıntımız var bizim ülkemizde. Onlar da dedi Hasan Bey madem böyle bir sıkıntı var biz gönülden bu işe destek veriyoruz. Gerçekten mükemmel bir otomasyon sistemi hazır elektronik olarak. Yani doktorundan, eczacısından, hastasına kadar, ilacın ülkeye girişinden dağıtımına kadar her şeyi kontrol altına alabilecek mükemmel bir şey hazırladık biz orada. Sistem hazır. Yasa değişikliği lazım ki bunu o şekilde olsun. Yasa değişikliğinde iş kaldı.
Aradığında da bana cevap vermiyor. Başka numaralar da var, onları da deneyelim. Gene kimse cevap vermeyecek. Selamlar. Avukat Öncel Polili'dir. Bir dilekçe yazmıştım size. Bilgi edinme yasası tahtında bir bilgi talep etmiştim. Bir yanıt almadım ben. Kiminle görüşebilirim bu konuda? 31 Kasım 2022 tarihinde yeşil reçeteli ilaçlarla ilgili bir bilgi talebinde bulunmuştum. Evet. Sağlık Bakanlığı'na da verdik. İlaç Eczacılık Dairesi'ne de verdik. İlaç Takip ve Otomasyon Projesi var. Onlara da verdik. Başbakanlığa da verdik. Başbakanlık sağ olsun onlar yazı yazdı ama size iletmişler. Sizden bilgi alalım dediler. Şöyle bir şey yazdık. Son 5 yıllık yeşil reçeteli ilaç ne kadar satıldığına ve satış oranlarına ilişkin veri ve bilgileri Anayasanın 76. maddesi 12-2006 sayılı bilgi edinme yasasının 5. 6. ve 12. maddeleri uyarınca talep ederiz. Alabilirsiniz. 0533. Tamam, okey. Teşekkürler. İsterseniz bekleyin, şimdi arayacaklar. Ya dönecekler. Bu son 1-2 yılda biz de danışanlardan daha çok duymaya başladık ilaç kötüye kullanımını. İlk başta belki 1-2 ilaç ismiydi. Daha sonra bu ilaç türleri de arttı. Tamamen etik kurallar çerçevesinde gerçekleşiyor görüşmelerimiz. Dileyen kişiler bize danışma hattı numaralarımızdan arayarak başvurabilirler. Onları merkezimize davet ediyorum. Hani gelsinler, bir kahvemizi içsinler, bir tanışalım. Evet. Yok abi, o bu başka bir şey. Seninki 30 senelik bir mücadele abi. Ben konuyu öyle ele aldım zaten.